Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için bir İtalyan ekmeği olan focaccia yapacağız. Muhteşem bir tarif. Bizim klasik pidelerimizden, evde yaptığımız pidelerden en büyük farkı zeytinyağı ile yapılması ve üzerine şöyle tablo gibi süsleniyor olması. Ben de ilk kez denedim ve tadını çok beğendim. Sizinle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyumuzu kabımızın içerisine alıyoruz. 1 paket mayamızla birlikte şöyle karıştırdıktan sonra üzerini örtüyoruz ve ön mayalama işlemi yapıyoruz. Mayamız böyle köpük köpük kabarmaya başlayınca unumuzu ilave edebiliriz. Şöyle 5 dakikanın sonunda yaklaşık 4,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Tüm gramaj ölçülerini açıklamalara yazacağım bu arada arkadaşlar. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Unumuzu hafif karıştırdıktan sonra içerisine 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay bardağı da zeytinyağım var. Sızma zeytinyağı kullanmanızı öneririm. Sızma zeytinyağının kokusu çok daha poğaçaya, böreğe, bu tarz ürünlere yakışıyor arkadaşlar. Ben sızma zeytinyağı kullandım. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra elimi de azıcık zeytinyağıyla ıslatıyorum ve şöyle hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Tezgahımın üzerinde de yaklaşık bir 5 dakika kadar yoğuruyorum. Focaccia'nızın lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka çok iyi yoğurun arkadaşlar. Varsa eğer evde hamur makinesinden de faydalanabilirsiniz. Yoksa böyle tezgahınızın üzerinde çeke çeke, bastıra bastıra iyice yoğurun. En az 5-10 dakika yoğurmanız gerekiyor. Çünkü hamur ne kadar elastikiyet kazanırsa o kadar lezzetli bir ekmeğiniz olacak. Şöyle çekince hemen yırtılmaması lazım hamurunuzun. Bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar kabımızın içerisini yağlıyoruz ve hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzun diğer bir özelliği ise 2 kez mayalandıracağız arkadaşlar. Şöyle mayası gelince tekrar bir karıştıracağız ve tekrar karıştıracağız. Biraz aşamalı gözükebilir ama yaparken diğer taraftan da işlerinizi hallederseniz hiçbir şekilde sizi yormayacaktır. Zaten bu karıştırma işlemleri çok kısa sürüyor. Kabın içerisinden çıkarmanıza bile gerek yok. Şöyle katlaya katlaya mayası gelen hamurunuzu karıştırıyorsunuz. Hamurun bütün gazını aldıktan ve iyice karıştırdıktan sonra katlaya katlaya üzerini kapatıyoruz ve tekrar dinlenmeye ve mayalanmaya bırakıyoruz. Bu ilk mayalama işlemimizde üzerini örtüyorum. Bu arada ortam ısısına göre de mayalanma süresi değişecektir arkadaşlar. Bu da ikinci mayalamam. Bundan sonra sadece tepsiye dizmek için açacağım. Şöyle görüyorsunuz, kıvamını muhteşem. Hatta şu aşamada bile tepsiye dökebilirsiniz ama ben kıvamının çok iyi olmasını istediğim için bir kez daha mayalandıracağım. Görüyorsunuz ne kadar elastik bir hamur. Çekiştirip çekiştirip kaldırıyorum, katlıyorum ve hiçbir şey olmuyor hamuruma. Bu şekilde tekrardan karıştırıyorum ve ters yüz ediyorum. Hamurumun üzerini tekrar streçimle örtüyorum. Tekrar iyice kapattıktan sonra yaklaşık 20 dakikanın sonunda mayasını alıyor hamurum. Bu şekilde artık tepsimin içerisine alabilirim ve pişirme işlemine geçebilirim. Bu arada fırınınızı da açın arkadaşlar. Siz malzemelerinizi hazırlarken fırınınızda ısısını bulsun. Ben 190 derecede pişirdim ve şöyle hafif çekiştiriyorum. Bir bakayım hamur kalkıyor mu? Tabaktan ayrılıyor mu? Hemen bir ters çevirip tepsimin içerisine dökeceğim arkadaşlar. Zaten zeytinyağlı bir hamur olduğu için kendini çok güzel bir şekilde bırakıyor. Hafif şöyle tepsime göre ayarlamaya çalışıyorum. Bu arada bir boy daha küçük tepside yapsam çok daha kabarık, çok daha pofidik bir focaccia'm olabilirdi. Ama bu şekilde de kıvamı, tadı gayet güzeldi arkadaşlar. Şöyle parmak uçlarımla masaj yaparak hamurumu iyice tepsime diziyorum. Bu aşamada vaktiniz varsa bir yaklaşık 20 dakika kadar da tepsi mayası aldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben üzerini süslemek için zeytinyağında bir baş sarımsağı şöyle kızarttım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben de ilk kez yapıyorum. Epeyce bir araştırdım ne yapılabilir, ne eklenebilir diye. Burada eklediklerimden beğendiklerim ve beğenmediklerimi de sizinle paylaşacağım. İlk olarak sarımsakları eklemek gayet keyifli oldu. Ama üzerine kalan zeytinyağını eklemesem çok daha iyi olurdu. Zaten yeteri kadar yağlı bir hamur. İyice yağını arttırmanın da çok manası açıkçası. Bir de taze dal kekikler kullandım. Dal kekikler de fırına girince hemen kuruyor arkadaşlar. Çok da lezzet veriyor desem
açıkçası doğru olmayacaktır. Bir lezzet verdiğini söyleyemeyeceğim. Kuru top kekik koysaydım hamurunun içine çok daha lezzetli, çok daha kekik kekik kokan bir focaccia'm olurdu. Ama çeri domates gerçekten çok yakıştı. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz yemesi keyifli oldu çeri domatesle birlikte focaccia'yı. Mutlaka ekleyin bence. Focaccia'nın olmazsa olmazı çeri domatestir. Evde çok az kuru domatesim kalmıştı. Onu da ekledim. Ama onun için de açıkçası çok beğendim desem yalan olur. Çünkü hemen fırında kuruyup yandılar gördüğünüz gibi. Onları üzerinden almak durumunda kaldım. Öte taraftan da genel bir açıklama yapacak olursam tadı çok güzeldi ekmeğin. Gerçekten çok güzeldi. Yapacak olursanız eğer mutlaka ve mutlaka çeri domates ekleyin ve zeytinyağı üzerine çok fazla gezdirmeyin. Onun dışındaki tüm açıklamaları zaten tarif boyunca verdim. Hamuru gayet güzel. Hamuruyla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bu hamur tarifiyle birlikte yapabilirsiniz. Sadece süsleme ile alakalı bir iki beğendiğim ve beğenmediklerim oldu. Onları da zaten sizinle paylaştım arkadaşlar. Eğer siz de deneyecek olursanız lütfen benimle aynı şekilde beğendiklerinizi ve beğenmediklerinizi yorumlar kısmından paylaşmanızı isterim. Çok da memnun olurum. Tadı, kıvamı gerçekten çok güzel. Çok beğeneceğinizi umduğum bir tarif. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.